Amerika'dan herkese selamlar. Bugün 25 Nisan 2026 ve bu videoyu 8:20 geçe çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de tarihin tekerrür ettiği karanlık bir gece yaşandı. Lieutenant Hudson, you monitoring this there? Here it comes up. Go for us. Shall I post it as soon as he passed down that? 18, go for Yüzlerce gazeteci, ünlü isimler ve devletin üst düzey kademesi Beyaz Saray muhabirleri yemeği için bir aradaydı. Ancak yemek başladıktan sonra sadece 5 dakika içinde silah sesleri yankılandı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump kürsüden apar topar indirildi. Bir gizli servis ajanı vuruldu ve yüzlerce kişi masaların altına yattı tedbir amacıyla. What are we doing? They're all surrounded by Let's go to side. Let's not go up the middle. This is crazy. Ve az önce de Beyaz Saray'da basın toplantısı yapan Trump'ın neler söylediğine, saldırgan Cole Thomas Allen'ın kim olduğuna ve o panik dolu dakikalarda neler yaşandığına ve biraz perde arkasına bakacağız bu videoda. Detaylara geçmek gerekirse de şu an için saatler 20 civarındaydı ve Washington Hilton'un dev balo salonunda servis daha yeni başlamıştı ve bir yanda salonun girişindeki magnetometre yani metal dedektörlerin olduğu bölgede bir arbede yaşandı. silver foil floor. Got it? No. Scooch over. It's like Yeah, I right, got silver it. foil, top of the stairs. Got it. Jesus Christ. Sorry. O anlarda Beyaz Saray basın havuzundaki muhabirlerin aktardığına göre bir ajan ateş açıldı diye bağırdı ve o anda silahlı ajanlar koridorlarda koşmaya başlamıştı bile ve tanıkların genelde de tanıklar gazeteciler, sunuculardı ve CNN sunucusu Wolf Blitzer saldırgana sadece birkaç metre uzaklıktaydı ve kendi kanalına bir demeç verdi olaydan sonra. Silahlı saldırı gerçekleştiğinde bodrum katının üstündeki merdivenlerin tepesinde olduğunu ve erkekler tuvaletinin yakında olduğunu belirtiyor. CNN'de verdiği röportajda silahlı saldırgan ateş etmeye başladıktan sonra onu yerde gördüm gibi bir cümlesi var. Hatta o kargaşada ayakkabısının tekini de kaybetti
gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda Sam Nunberg'in de anlattıkları mevcut tanık olarak 2015 yılında Trump'ın seçim kampanyasının ilk danışmanlarından biriydi Sam Nunberg. Siyah kapüşonlu birinin merdivenlere doğru koştuğunu gördüğünü ve kendisi Wolf Blitzer ile birlikte tuvalete kilitlendiğini söyledi. Düşünün bir davettesiniz ve dünyanın güçlü isimleriyle birliktesiniz ve sadece otel tuvaletine sığınacak bir yer arıyorsunuz. Peki saldırgan kim? Bu kaosu yaratan kolluk kuvvetleri şüpheliyi teşhis etti ve 31 yaşındaki Cole Thomas Allen, California Torrance'dan gelen bu şahsın üzerinden birden fazla silah çıktığı belirtiliyor. Trump saldırganın ana balo salonuna giremediğini, güvenlik noktasında etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Olayın hemen ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Çünkü FBI şu an şüphelinin evinde ve dijital izlerinde bir motivasyon arıyor. Trump'a göre bu bir yalnız kurt ama soruşturmanın derinleştirmesi gerektiğine inandığını söyledi ve vurulan bir ajan da var dediğim gibi. Trump'ın en çarpıcı açıklaması ise vurulan ajanla ilgiliydi. Bir gizli servis ajanı çatışmada vuruldu ancak çelik yeleği hayatını kurtardı. Ve Trump'ın kendine has üslubuyla ajan vuruldu ama yeleği sayesinde aramızda gibi soft bir cümle söyledi. Ve bu yaşanan gecede sadece bir suikast girişimi değil aslında, aynı zamanda devletin zirvesinin nasıl tahliye edildiğinin de hikayesiydi. Çünkü kimler oradaydı? Başkan Yardımcısı J.D. Vance oradaydı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio oradaydı, Savunma Bakanı Pete Hegseth oradaydı, FBI Direktörü Kash Patel oradaydı, Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr. oradaydı ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard oradaydı. Amerika basınına yansıyan tahliye görüntülerinde RFK Jr. ve eşi Heinz asansörlere bindirilerek hızlı uzaklaştırıldı ve Trump'ın paylaşımında hepsi mükemmel durumda mesajı vererek bir nebze merak edenleri bilgilendirmiş oldu. Trump olaydan sonra Beyaz Saray'a döner dönmez bir basın toplantısı düzenledi. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does. Secret Service. İki önemli noktaya değindi. Güvenlik zafiyeti bu konulardan biri. Bu bina yeterince güvenli değil dedi. Washington Hilton'u eleştirerek Beyaz Saray'ın kendi balo salonuna sahip olması gerektiğini savundu ki bildiğiniz üzere Trump'ın Beyaz Saray'da bir balo salonu inşa etmek gibi bir planı var. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it.
They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. Ve aynı zamanda bir soruyu yönelttiler muhabirler Trump ölüm tehditlerinden korkuyor musunuz sorusuna. Trump tehlikeli bir meslek ama korku içinde yaşamayacağım yanıtını verdi. Hatta şakayla yine Trump'ın üslubuyla Marco Rubio'nun kendisine bu işin bu kadar tehlikeli olduğunu daha önce söylemesi gerektiğini söyledi. Şakayla karışık. Aynı zamanda şöyle önemli bir detay var. Olayın yaşandığı yer Washington Hilton. 1981 yılında Johnny Hinckley Jr.'ın Başkan Ronald Reagan'ı vurduğu otelin ta kendisi. Yani tarih 45 yıl sonra neredeyse aynı noktada tekerrür etti. Trump bu kez gizli servisin Pensilvanya'daki olaydan çok daha hazırlıklı ve hızlı olduğunu özellikle vurguladı. Sonuç olarak Amerika siyaseti bir kez daha şiddetin gölgesinde kaldı ve seçimlere giderken güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılacağı da kesin. Sizce bu tür etkinliklerin otellerde yapılması güvenli mi? Gerçekten Trump'ın Beyaz Saray'a kendi balo salonu fikrine ne diyorsunuz? En azından Amerika'da yaşayan Türkler için bu sorum. Yorumlarda buluşalım ve kanalımı takip etmiyorsanız takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve mutlaka yorum bırakmayı unutmayın. Güvende kalın.